Tabii şimdi tüm dünyanın gözü de Washington'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Washington'da düzenlenen o NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı ve bu kapsamda devlet ve hükümet başkanları oturumuna da katıldı. Aile fotoğrafı çekiminin ardından liderlerle ayaküstü sohbet etti Erdoğan ve daha sonra Yunanistan, İtalya ve Almanya başbakanlarıyla bir araya geldi. Ardından Biden'ın liderler onuruna verdiği akşam yemeğine de katıldı. ABD'nin başkenti Washington'daki NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılmak için ABD'ye gitti. Liderler güne resmi karşılama törenine katılarak başladı. Ardından sıra aile fotoğrafının çekimine geldi. Jens Stoltenberg son kez NATO Genel Sekreteri olarak o kareye girdi. 75. NATO Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı. 32 üyeli aile fotoğrafı çekildi. 10 yıldır o karede olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ise son fotoğrafıydı. Artık o karede Mark Rutte olacak. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler devlet ve hükümet başkanları oturumuna katıldı. Erdoğan burada liderlerle ayaküstü sohbet etti. Oturumun açılış konuşmasını ABD Başkanı Joe Biden yaptı. Üye ülkelerin savunma bütçelerini artırdığına vurgu yaptı. Bizi kimse aşamaz. NATO her bir santim toprağını koruyacaktır dedi. NATO'nun her üyesi kendi ülkelerinde savunma üretimini geliştirme planı yapıyor. Bu ittifak olarak daha yaratıcı ve yarışmacı olacağımız anlamına geliyor. Kritik ekipmanları daha hızlı şekilde üretebiliriz. Buna ihtiyacımız olabilir. Biliyorsunuz, hazır olmak açısından biz hiç kimse tarafından aşılamayız. NATO'nun her bir santim toprağını koruyabiliriz ve koruyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan oturumun ardından ikili temaslara geçti. Önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'le bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan görüşme 15 dakika sürdü. İki lider bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İyi komşuluk ilişkileri esasına dayalı olarak ilişkileri geliştirme çabalarının sürdüğü belirtildi. Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. İki lider Türkiye-İtalya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtti. İkili görüşmelerin ardından Beyaz Saray'a geçen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderler onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.